Bangladesh is called that name because that country started with a bang. Herkese merhaba, ben Anzu ve kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun bir süre olduğunun farkındayım ve özür diliyorum bu yüzden. Çok iyi hissetmiyordum son zamanlarda. O yüzden kendimi biraz toparlamam gerekti ama toparladım diyebilirim sanırım. Bugünkü makyajda hazır Cadılar Bayramı yaklaşmışken Kitsune efsanelerinden esinlenerek ama pastel renklerde yaparak bir karakter yarattım. Aynı zamanda Türkiye'ye yeni gelmiş bir markanın ürünlerini deneme fırsatım oldu. Gerçekten beğendiğim ürünler oldu. Sponsorlu değil bu arada ama söyleyeyim dedim. Onları da birlikte deniyor olacağız. Bu arada kullandığım peruk ve lensleri her zamanki gibi aşağı linkliyor olacağım. O yüzden merak ediyorsanız orayı kontrol etmeyi unutmayın. O zaman başlayalım. Makyajı farklı bir lensle yapıyor olacağım çünkü mor olanlar neredeyse bütün görüşü kapatıyor. Çok bulanık oluyor. O yüzden öyle. İlk olarak Benefit'in Professional bazını kullanarak başlıyorum ama cildim kuru olduğu için daha nemli olan versiyonunu kullanacağım. Burada da daha önceden fark etmediğim bir sivilceyi fark ettim. Tam gözlüğümle aynı yere denk geliyordu. Fondöten olarak Apio'dan bu stick fondöteni kullanıyorum ama maalesef sarı alt tonlu, biraz yanlış bir seçim yaptım. Ben aslında pembe alt tonluyum. Ama iyice yedirdiğimde çok da bir şey fark etmedi. O yüzden kurtardım diyebilirim. Sonra da her zamanki gibi L'Oreal'in Infallible kapatıcısıyla aynı şekilde uyguluyorum. Aslında baz makyajım pek değişmiyor. Hep aynı şeyleri kullanıyorum gibi. Pudra olarak da yine her zamanki gibi VDL'in transparan pudrasını kullanıyorum. Fardan önce de Payeisi'nin far bazını kullanıyor olacağım. Bu size bahsettiğim marka ilk kez ürünlerini deniyorum bu videoda. Farı sadece göz kapaklarına yoğunlaştırmayacağım. O yüzden bazı biraz daha gözün dışına doğru da getiriyorum ki oraya uyguladığımda ürünü iyice patlatsın. Şimdi de yine Payeisi'nin 61 numaralı pembe bir farını alıyorum. Tam istediğim hafif pembe olduğu için göz kısmına bununla başlıyorum baz olarak. Ama aynı zamanda hem gözün dışına hem de aşağı biraz daha yanaklara doğru da getiriyor olacağım. Aynı zamanda çeneye ve buruna da uygulayacağım. Şimdi de Payeisi'nin bu gökkuşağı paletine geçiyorum. Oradaki kırmızıyı kullanıyor olacağım ama bu palet çok fena pigmentli bir palet. O yüzden alırken çok hafifçe fırçayı batırdım içine. Yine aynı paletten sarıyı alıyorum bu sefer. Bunu da gözün iç kısmına uyguluyorum. Gördüğünüz gibi tek bir pat pat hareketinde çok fena pigment veriyor. Onları da iyice karıştırıyorum burada. Yine Payeisi'nin Pure Pigment serisinden bu bayağı parlak pigment alıyorum. Bununla gözlere biraz aydınlık katıyor olacağım. Küçük bir fırçayla alıp gözün iç kısmına uyguluyorum. Biraz daha gözün alt kısmına da getiriyorum.
Yüzdeki çizgileri yapmak için NYX'in bu pembe dudak kalemini kullanıyor olacağım. Çok fazla belirgin bir renk kullanmak istemedim. Bir hata yaparsam asimetrik olursa diye. Ama başardım. Çok korkutucu bir andı. Böylece çizgilere baz hazırlamış oldum. Onları da tekrar doldurmak için Paisi'nin bu argan yağlı rujunu kullanıyorum. Yine açık bir pembe. Şimdi de klasik siyah eyelinerımı çekiyorum. Tam ürünü söyleyemiyorum çünkü bazı eyelinerlarım kurumuş, bazıları bitmiş. Çok fazla eyeliner denedim bu video esnasında. Ve tabii ki kirpik takıyor olacağım. Bu yine cosplaylerde daha çok kullandığım tarzda bir kirpik. AliExpress'ten almıştım ama maalesef tam linki yok çünkü alalı uzun bir süre oldu. Highlighter olarak far kullandım. O da Paisi'nin Foil Effect farının Royal Gold versiyonuydu. Altın rengi genelde pembe ve kırmızı tonlarıyla çok güzel gidiyor. O yüzden böyle tercih ettim. Şimdi beyaz eyelinerla çok işimiz var. O yüzden NYX'in Epic Wear eyelinerının beyazını alıyorum. Öncelikle gözümün iç kısmını tekrar aydınlatıyorum. Biraz da küçük bir çizgi çekiyorum orada aslında. Umarım görünüyordur. Ardından yüzdeki son büyük detayı ekliyorum. Yine bir çizgi çekerek. Ve yine eyeliner'ı kullanarak alt kirpiklerimi beyaza boyuyorum. Nedense siyah maskara kullanmak çok ağır olur gibi düşündüm. Bu da bayağı tatlı durdu bence. Bir de gözün kenarından küçük bir beyaz eyeliner çekiyorum. Aynı zamanda siyah eyeliner'a da değiyor bu. Burnumun üstüne de 2 tane çizgi çekerek küçük detayı bitiriyorum. Kaşlarda biraz kararsız kalmıştım, o yüzden en sona bıraktım. Ama zaten kahküllerim olduğu için onları transparan bir jelle sadece sabitledim. Dudaklar için farklı bir şey denemek istedim. O yüzden önce kapatıcıyla kenarlarını hafifçe kapatıyorum. Sonra da argan yağlı ruja geri dönüyorum. Ve öncelikle küçük bir fırça yardımıyla dudakları çiziyorum. Sonra da ruju dudakların ortasına doğru uygulayıp parmağımla dağıtıyorum. Gökkuşağı paletindeki kırmızı fara geri dönüp onu da rujun üstüne uyguluyorum. Hem daha kalıcı yapıyor hem de biraz daha ortasına yoğunlaştırarak ombre bir efekt denemeye çalıştım. Daha koyu bir farla yine o ombre efektini güçlendiriyorum. Son olarak da paletteki bu parlak simli tona geri dönüyorum. Onu dudakların üstüne ve burunla dudak arasındaki bölgeye uyguluyorum. Birazcık da çeneme uyguluyorum. Bununla birlikte makyajımız hazır. Son olarak kulakları takıyorum. Biraz uğraştırdı ama sonuç bayağı tatlı oldu, o yüzden mutluyum. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Çok zor bir makyaj değil, o yüzden Cadılar Bayramı için fikriniz yoksa böyle bir şey deneyebilirsiniz. Denerseniz de beni Instagram'da etiketlerseniz çok sevinirim. Son olarak gitmeden kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı da unutmayın. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.